Truva surlarının dışında 10 yıl süren kanlı savaşlardan sonra Yunanlılar gemilerini denize indirdiler. Ancak bu bir tuzaktı. Giderken Truva surlarının önüne büyük bir tahta at bıraktılar. Bir Yunan casusunun bunun güvenli bir şekilde eve dönüşleri için Athena'ya sunulan bir veda armağanı olduğuna ikna ettiği Kral Priam, bu tahtatı Truva'nın kapılarından içeri soktu ve bu da şehrin felaketine yol açtı. Gece olduğunda atların içinde gizlenmiş Yunanlılar, dışarı fırlayıp yoldaşları için kapıları açtılar. Şehre akın eden Yunanlılar, büyük katliam yaptılar ve her yeri yakıp yıktılar, yağmaladılar. Bu yıkıma tanık olan Truva kahramanlarından biri de, ileride Roma'nın temellerini atacak olan, genç ama yetenekli savaşçı Aeneas'tı. Yunanlılar şehre saldırmadan hemen önce, şehir derin bir uykudayken, Truva prensi Aeneas rüyasında Hektor'u kanlar içinde ve yaralı olarak gördü. Aslında Hektor, yaklaşan tehlike ve kaos için onu uyarıyordu. Hektor, kurtarabildiği kadar çok kişiyle birlikte kaçıp, Büyük Truva'yı yeniden kurması için Aeneas'a adeta yalvardı. Rüya sona ererken, Aeneas yaklaşan seslerle uyandı. Evinden fırlayıp savaşa katıldı. Ve birçok cesur Truvalı'nın öldüğünü gözyaşları içinde izledi. Savaş Truva sarayına sıçradı ve Aeneas, Kral Priam'ın ölümüne tanık oldu. Akilleus'un oğlu Pirhus, yaşlı Priam'ı kendi karısı ve kızlarının önünde, sarayın sunağında öldürmüştü. Savaş devam ederken beklenmedik bir şekilde kendini yalnız hisseden Aeneas, karısı, babası ve çocukları için endişeleniyordu. Onları da alıp gitmeye karar verdi. Aceleyle eve döndü. Babası Anchises, kentten ayrılmayı reddetti ve Truva'da ölmek istediğini söyledi. Babasını bırakmaya dayanamayan Aeneas, savaşa geri dönmeye ve kendisi de savaşta ölmeye karar verdi. Ancak Zeus ona 2 işaret gönderdi. Aeneas'ın oğlu Ascanius'un üzerine bir yıldız, ardından da şehrin arkasındaki İda Dağı'na giden yolu gösteren başka bir yıldız gönderdi. İşareti gören Anchises, kaçmayı kabul etti. Aeneas babasını omuzlarına aldı ve dağ yoluna en yakın şehir kapısına doğru aceleyle ilerledi. Ev halkına ve hayatta kalan arkadaşlarına, farklı yollar izleyerek kendisini takip etmelerini ve dağın eteğinde buluşmak için onları bekleyeceğini söyledi. Aeneas, babasını hala kucağında taşıyarak şehrin kapısına yaklaşırken karısı Creusa'nın ortadan kaybolduğunu fark etti. Creusa arkalarından geliyordu. Ancak bir şekilde onu kaybetmişlerdi. Dehşete kapılan Aeneas, arkadaşlarını bırakıp Truva'ya geri döndü ve sokaklarda karısını aradı. Ancak bulamadı. Birden, Truva evleri arasında onun ruhuyla karşılaştı. Creusa'nın hayaleti onu teselli ederek, ölümünün tanrıların isteği olduğunu ve hemen geri dönüp kaçışına devam etmesi gerektiğini söyledi. Kendisini ve oğulları Ascanius'u daha büyük bir kader bekliyordu. Gözyaşlarıyla kör olan Aeneas, babası ve oğlunu bıraktığı yere geri döndü. İda Dağı'nın eteklerinde sığınan Truvalılar, gemiler inşa edip yelken açarak yeni bir Truva'nın kurulacağı toprakları aramaya koyuldular. Başlangıçta Girit'e yelken açtılar ve Bergama adında bir şehir buldular. Ancak tanrıların Aeneas için belirlediği kader bu değildi. Şehri ölümcül bir veba salgını vurduktan sonra, Truvalılar bir kez daha gemilerine bindiler. Strophades adalarında zengin sığır ve keçi sürüleri buldular ve aç oldukları için onlara saldırdılar. Ancak bu hayvanlar, onlara saldıran ve kısa bir çatışmaya neden olan vahşi harpilere aitti. Sadece Kelaeno isimli bir harpi onlarla çatışmadı ve yolculuklarında onları bekleyen korkunç kehanetleri anlattı. Butrotuma doğru yelken açan Aeneas, Hektor'un dul eşi Andromake ve Priam'ın oğlu Helenus ile konuştu. Helenus'tan, İtalya'yı arama kehanetini tekrar aldı. Sicilya yolunda, onları kıyıdan uzaklaştırıp denize sürükleyen Charybdis ile karşılaştılar. Tesadüfen, daha önce Odysseus'un bulunduğu Kiklop adasına indiler. Orada, Odysseus'un mürettebatından, arkadaşları tarafından yanlışlıkla geride bırakılan bir Yunanlı olan Akamenides'i buldular. Akamenides, korkunç adadan kendisini kurtarmaları için yalvardı. Acıdılar ve onu gemiye aldılar. Ardından da Büyük Polyphemus'tan kıl payı kurtularak adadan kaçtılar. Drepanum'da limana yanaştılar.
Ancak Aeneas'ı daha büyük bir üzüntü bekliyordu. Çünkü orada babasını kaybetti. Babası ölmüştü. Aeneas, Sicilya'da babası Ankises için cenaze töreni düzenledi. Bu kayıp, onun liderlik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacaktı. Drepanum'dan ayrılırken, Truva gemileri bir fırtınaya yakalandı ve sonunda Kartaca kıyılarına sürüklendi. Yeni kurulan Kartaca'nın kraliçesi Dido'yu tapınağında buldular. Dido, gemi kazası geçiren Truvalılara acıdı. Onları sarayına götürdü ve onlar için büyük bir ziyafet hazırlanmasını emretti. Dido'nun kocası ölmüştü ve uzun zamandır erkeklerle ilgilenmiyordu. Ancak Afrodit, Hera'nın Aeneas'a yönelik planlarından korkarak, Dido'nun kalbini ele geçirmek ve böylece durumu istediği gibi yönlendirmek için Eros'u gönderdi. Aeneas'ın oğlu Ascanius kılığına giren Eros, Dido'nun kucağına oturdu. Aeneas Truva'nın saldırıya uğramasını ve sonrasındaki kaçışını anlatırken, Dido ondan etkilenmeye başladı. Konuşmasını bitirdiğinde, Dido tamamen ona aşık olmuştu. Ertesi gün, Dido Aeneas'ı Kartaca kırsalında ava götürdü. Tam o an tanrılar büyük bir fırtına gönderdi. Kraliçe ve Aeneas bir mağaraya sığındılar ve orada birlikte oldular. Aeneas ve adamları bir süre Kartaca'da kaldılar ve yeni şehrin inşasına yardım ettiler. Ancak Zeus, ona kaderini hatırlatmak için Hermes'i gönderdi ve Aeneas İtalya'ya gitmesi gerektiğini hatırladı. Geceleyin adamlarıyla birlikte gizlice Kartaca'dan kaçtı. Kalbi kırılan Dido, Aeneas'ın kılıcıyla kendini öldürdü. Bu, ileride Roma ve Kartaca arasında yaşanacak çatışmaların ilk adımıydı. İtalya'ya doğru yola koyulsalar da, fırtınalar ve şiddetli dalgalar denizde ilerlemelerini engelledi ve tekrar Sicilya'ya döndüler. Aeneas, babası Ançises'in anısına görkemli cenaze oyunları düzenledi. Ancak Hera yine müdahale etti ve sürekli dolaşmaktan bıkmış olan Truvalı kadınları gemi filosunu yakmaya ikna etti. Aeneas'ın duaları üzerine Zeus, şiddetli bir yağmur fırtınasıyla yangınları söndürdü ve filoyu kurtardı. Zorlu bir yolculuktan sonra Kümae'ye geldiler. Sibil'in rehberliğinde Aeneas yeraltı dünyasına indi. Orada, yolculukta kaybettiği adamlarının ve Dido'nun ruhlarıyla karşılaştı. Dido'nun ruhu onunla konuşmayı, hatta ona bakmayı bile reddetti. Sonra babasını buldu. Babası onu dünyaya dönmeye hazırlanan ruhları görmeye götürdü. Ve ona gelecekteki soyundan gelenleri, Romulus'u, Sezar'ı, Augustus'u ve gelecekteki Roma'nın ihtişamını gösterdi. Aeneas, yeraltı dünyasından döndükten sonra, İtalya'ya doğru yelken açarak Lazio'ya indi. Kahinler tarafından kızını Aeneas'la evlendirmesi gerektiği bildirilen Kral Latinus onu karşıladı. Latinus evlilik yoluyla Truvalılarla birleşmeye can atıyordu. Ancak karısı, Hera'nın kışkırtmalarıyla bu evliliğe karşı komplo kurdu. Kızının eski nişanlısı Turnus'u kışkırttı. Yaklaşan savaş nedeniyle, Aeneas'ın büyük üzüntüsüne rağmen, Truvalılar şehri terk edip Tiber Nehri kıyılarında kamp kurdular. Aeneas rüyasında nehir tanrısını gördü ve tanrı ona İtalya'nın Truvalıların yurdu olacağını söyledi. Büyük bir krallık kuracaklarını ve bu krallığın 30 yavrusu olan beyaz bir domuz gördükleri yerde başlayacağını söyledi. Ve yaklaşan savaşta müttefikleri olacak olan Toskana kralı Evander'i bulmasını emretti. Tiber nehrinde yukarı doğru yelken açan Aeneas, kehanet edildiği gibi beyaz domuzu gördü. Nehrin daha yukarısında, Herakles'i kutlamak için ayinler düzenleyen Toskanalıları buldular. Kralın oğlu Pallas'ın meydan okumasıyla kıyıya çıktılar. Kral Evander ve halkı tarafından karşılandılar. Toskana halkıyla sıcak bir dostluk kurduktan sonra, kralın oğlu Pallas, Aeneas'a birlikte savaşa katılmayı ve Toskana savaşçılarına önderlik etmeyi teklif etti. Aeneas onu minnetle kabul etti ve krala, oğlu Pallas'a göz kulak olacağına dair söz verdi. Bu arada Aeneas'ın annesi Afrodit, yaklaşan savaştan endişeleniyordu. Kocası demirci tanrı Hephaistos'a giderek Aeneas için yeni silahlar yapmasını rica etti. Hephaistos yaptığı yeni silahları ona teslim etti. Aeneas, ateş püskürten miğferi, ölüm saçan kılıcı, bronzdan yapılmış göğüs zırhını, elektrum ve altından yapılmış cilalı dizlikleri,
mızrağı ve tarif edilemeyecek kadar güzel olan kalkanı inceledi, çok beğendi. Truvalılar ve Toskanalılar Etruria'ya doğru ilerlerken Hera, Turnus'a savaşçıların kamplarından ayrıldığını haber verdi. Bu fırsatı değerlendiren Turnus, askerlerini yaklaşan ordunun etrafından dolaştırarak Truva kampını kuşattı. Kuşatma altındaki Truvalılardan Nisus ve Eryalus, Aeneas'a saldırı haberini vermek için geceleyin surlardan gizlice çıktı ve Rutullulara sürpriz bir baskın düzenledi. Büyük hasara yol açsalar da sonunda kaçmak zorunda kaldılar. Nisus neredeyse kaçmayı başarmıştı. Ancak kaçarken Eryalus'u kaybettiğini fark etti. Arkasını döndüğünde arkadaşının yakalandığını gördü. Genç arkadaşının öldürüleceğini anlayan, bu nedenle paniğe kapılan Nisus, saklandığı yerden çıktı ve teslim oldu. Tüm sorumluluğu üstlendi ve Eryalus'u bağışlamaları için yalvardı. Ancak daha sözünü bitirmeden Eryalus'u öldürdüler. Öfkelenen Nisus, yaralı olmasına rağmen durmadan, adamları yara yara, Eryalus'u öldüren Volkens'e ulaştı ve kılıcını ağzına sokarak onu delik deşik etti. İntikamını alan Nisus, yere yığıldı ve arkadaşının cesedinin üzerinde öldü. Ertesi sabah Aeneas kampa döndüğünde şiddetli bir savaş başladı. Aeneas ve Pallas birçok savaşçıyı öldürdü. Savaşın ortasında Turnus ve Pallas karşı karşıya geldi. Askerlerine, Pallas'la birebir duello yapmak istediğini söyledi. Bu duelloda Turnus, Pallas'ı öldürmeyi başardı ve cesedinden kemerini çıkartıp ganimet olarak aldı. Pallas'ın ölümüyle çılgına dönen Aeneas, birçok savaşçıyı öldürdü. Savaş ancak karanlıkla sona erdi. Truvalılar ve Toskananalar Pallas için yas tuttular ve ertesi gün için hazırlandılar. Savaş yeniden başladığında, Camilla ve Amazonları Rutulyalılara katılmıştı. Camilla savaşın öncü birliği olmak istedi. Turnus onun bu isteğini kabul etti. Camilla cesurca savaştı ve birçok adamı öldürdü. Ancak sonunda Aruns onu fırlattığı bir mızrakla yere serdi. Turnus müzakere çağrısında bulundu. Ancak o ve Aeneas konuşurken, bilinmeyen bir Rutulyalı ateşkesi bozdu ve Aeneas'ı bir okla yaraladı. Aeneas savaş alanından taşındı ve Turnus bu fırsatı değerlendirerek adamlarını tekrar meydan savaşına çağırdı. Aeneas ağır yaralanmıştı ve yarasının hızlıca sarılmasını ve hemen savaşa geri dönmeyi istese de, oğlu ve adamları bu yaranın onu alt edeceğinden korkarak yas tutmaya başladılar. İşte tam o anda Afrodit Olimpos'tan Ambrosya ile aşılanmış şifalı otlarla geldi. Yarasını iyileştirdi ve onu eski gücüne kavuşturdu. İyileşen Aeneas savaş alanına geri döndü. Aeneas saldırdı, acımasızdı. Sonunda can kayıplarının verdiği acıyla bunalan Turnus, cesaretini toplayıp Aeneas'ın yanına geldi ve teke tek dövüş istedi. Teke tek dövüş uzun ve çetin geçti. Aeneas duelloda Turnus'u yendi. Onu öldürmek istemedi. Hayatını bağışlayacaktı. Ta ki Turnus'un omuzlarında Pallas'tan aldığı kemeri görene kadar. Tekrar öfkelenen Aeneas, kılıcını Turnus'un göğsüne sapladı. Aeneas savaştan 3 yıl sonra ölür ve yerine oğlu Ascanius geçer. Ascanius'un lider sıfatıyla gerçekleştirdiği ilk icraat ise, babasının yerleşim yeri olan Lavinium'u terk ederek, yakınlardaki tepelerde bulunan Alba Longa'da yeni bir şehir kurmak olacaktır. Kendisi ve halefleri bu yeni yerleşkede 300 yıl boyunca hükmedeceklerdir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıla gelindiğinde Alba'nın son meşru kralı olan Numitor'un yönetme hakkı, bir tiran olan Amulius tarafından elinden alınır ve devrik lider, kentten sürülür. Bununla da yetinmeyen Amulius, Numitor'un tek çocuğu olan Rheasilva'yı Vesta rahibesi olmaya zorlar. Vestaların evlenmesine izin verilmemesi nedeniyle, bu yoldan Numitor'un soyunu kurutmayı amaçlayan Amulius, planında başarılı olamaz. Zira Rhea, savaş tanrısı Mars tarafından gebe bırakılır ve Romulus ile Remus isimli ikizleri dünyaya getirir. Amulius bunu öğrendiğinde Rhea'yı zindana, oğullarını ise Tiber nehrine attırır. Ancak ikizler için tanrıların farklı planları vardır. Nehire atılan ikizler, vurdukları kıyıda dişi bir kurt tarafından emzirilerek hayatta kalmayı başaracaktır. Romulus ve Remus, çoban Faustulus ve karısı tarafından bulunur ve evlat edinilir.
Yetişkin bir adam olduklarında, kökenleri hakkındaki gerçeği öğrenen ikizler büyük bir hırsla Amulius'u devirme işine koyulurlar ve nihayetinde büyük babaları olan Numitor'u yeniden iktidara getirirler. Kardeşlerin ikinci icraatı ise çok uzun zaman evvel Tiber'in sularından kurtarıldıkları yere, kendi şehirlerini kurmak olur. Ancak ortada bir sorun vardır. Hem Romulus hem de Remus, krallık üzerinde hak iddia etmektedir. Romulus ve taraftarları Palatium tepesine yerleşirken, Remus ile taraftarları Aventinus tepesinde konumlanır. Romulus kontrolü ele alır ve bir şehir inşa etmeye başlar. Ancak o ve destekçileri sınır boyunca duvar örmek için çalışırken Remus diğer tarafa atlar. Böylesine bir meydan okuma ve saygısızlık karşısında hiddete kapılan Romulus, yaşanan kavganın akabinde öz kardeşini öldürür. Ve Roma, M.Ö. 753 yılında bir kardeş katliyle kurulur ve Romulus, gelecekte insanlık tarihine damga vuracak bu yeni şehrin, Roma'nın ilk kralı olur. Aeneas, korkunç bir iç savaştan galip çıktı. Tıpkı Octavianus'un Keyzar'ın öldürülmesinin ardından yaşanan kanlı mücadeleyi kazanması gibi. Aeneas'ın soyundan gelenler iç savaşları sona erdirdi. Roma devletini inşa etti. Bütün bu gelişmelerin ışığında varabileceğimiz sonuç, Aeneas'ın, dolayısıyla Truvalıların, yani Anadolu topraklarından göç etmek zorunda kalanların, Roma'nın kurucusu olduğudur.